Resmi öğretiden bahsedecek olursak zihinlerin doğası ve yeri ile ilgili salt teorisyenler arasında değil, sıradan insanlar arasında da son derece yaygın ve bu nedenle resmi öğreti olarak betimlenmesi uygun bir kuram vardır. Küçük bir azınlık dışında pek çok filozof, psikolog ve dindar öğretmen öğretinin önemli kuramsal güçlükler içerdiğini görmelerine karşın temel ilkeler bakımından öğretinin yapısında kökten düzeltmelere gidilmeksizin bu güçlüklerin üstesinden gelinebileceğini varsaymışlardır. Burada öğretinin temel ilkelerinin dayanaksız olduğu ve onlar hakkında hiçbir spekülasyona başvurmadığımız zaman zihinler hakkında düşündüğümüz şeyde çok yakından bağlantılı olan bir beden gerçeğiyle çatışma halinde bulunduğu kanıtlanmaya çalışılacaktır. Büyük ölçüde Descartes'tan gelen resmi öğreti şöyle bir şeydir. Doğuştan zeka geriliği olanların ve bebeklerin oluşturduğu kuşkulu istisnalar bir tarafa bırakılırsa her insanın hem bir bedeni hem de bir zihni vardır. Bazıları şöyle söylemeyi tercih edebilir. Her insan hem bir beden hem de bir zihindir. Bir insanın bedeni ve zihni birlikte iş görür. Ama bedenin ölümünden sonra da insanın zihni var olmaya ve etkinlikte bulunmaya devam edebilir. İnsan bedenleri uzayda yer alır ve uzaydaki tüm diğer bedenleri de yöneten mekanik yasalara tabidirler. Bedensel süreçler ve durumlar dış gözlemciler tarafından incelenebilir. Öyle ki bir insanın bedensel yaşamı hayvanların, sürüngenlerin yaşamı gibi ve hatta ağaçların, kristallerin ve gezegenlerin varoluş süreçleri gibi çok doğal ve sıradan bir olaydır. Buna karşılık zihinler uzayda yer almazlar. Onların etkinlikleri mekanik yasaların konusu değildir. Bir zihnin çalışmaları diğer gözlemciler tarafından gözlemlenemez. Onun özel bir durumu vardır. Sadece ben kendi zihnimin süreçlerine ve durumlarına doğrudan dikkat eder ve karışabilirim. Bundan dolayı bir kişi birbirine paralel iki tarih boyunca yaşar. Birisi bedeninde ve bedenine olanların tarihi, ötekisi de zihninde ve zihnine olanların tarihi. Birincisi genel, ikincisi özel tarihtir. Birinci tarihteki olaylar fizik doğada yer alan olaylardır. İkinci tarihteki olaylar ise zihinsel dünyada yer alan olaylardır. Bir kişinin kendi özel tarihinin süreçlerinin tümünü mü yoksa ya da sadece bir bölümünü mü doğrudan gözleyip gözleyemediği konusu tartışmalıdır. Ama resmi öğretiye göre birey bu süreçlerin hiç olmazsa bir bölümünün doğrudan doğruya ve yadsınamaz bir şekilde farkındadır. O bilinç, öz bilinç ve içe bakış yoluyla zihninin şu andaki durum ve etkinliklerinden doğrudan doğruya ve aracısız olarak haberdar olmaktadır. O fiziksel dünyada birbirini izleyen ve birlikte yer alan olaylar hakkında az ya da çok bazı belirsizliklere sahip olabilir. Ama zihninde şu anda yer alan olayların en küçük bir parçası ile ilgili olarak bile herhangi bir belirsizliğe sahip değildir. Onun bu iki yaşam ve iki dünyaya bölünmüşlüğünü bedeni de dahil olmak üzere fiziksel dünyaya ait olan şeylerin ve olayların dışsal olduğunu, zihninin çalışmalarının ise içsel olduğunu söyleyerek ifade etmek gibi bir alışkanlığı vardır. Bu dışsal ve içsel arasındaki karşıtlık kuşkusuz bir benzetme olarak görülmelidir. Çünkü uzayda yer almayan zihinler uzaysal olarak içeride bulunan herhangi bir şey biçiminde betimlenemezler. Ve onların içinde de uzaysal olarak herhangi bir şeyin yer aldığı tarzında düşünülemezler. Ama bu iyi niyetten saparak şu soruyu sormak doğaldır. Bir insanın derisinin dışında metrelerce, kilometrelerce uzaklıktaki fiziksel etkenler ya da uyarıcılar nasıl oluyor da kafatasımızın içinde zihinsel oluşumlara neden olabiliyorlar? Ya da nasıl oluyor da kafamızın içinde gerçekleşen kararlar bizim kol ve bacaklarımızın devinimlerine yol açabilmektedir? Bu içsel ve dışsal anlatımlarını mecazi anlatımlar olarak kabul etsek bile yine de bir insanın zihninin ve bedeninin birbirini nasıl etkilediği konusu kuramsal güçlüklerle dolu, ürkütücü bir konudur. Zihnin istediği şeyi bacaklar, kollar ve dil uygulamaktadır. Kulağı ya da dili etkileyen şeyin zihnin algıladığı şeyle ilgisi vardır. Yüzü ekşitmeler ya da gülümsemeler zihnin durumlarını ele vermektedir. Ve bedeni cezalandırmalar ise öyle umut edilir ki ahlaksal bir gelişmeye yol açmaktadır. Ama özel tarihin olayları ile genel tarihin olayları arasındaki olgusal etkileşimler gizemli kalmaya devam etmektedir. Çünkü tanım gereği bir seride yer alan olaylar ötekine de ait olamamaktadır. Bu etkileşim ne sadece bireyin içsel yaşamının otobiyografisini teşkil eden olaylar arasında gösterilebilir,
ne de salt gözlemlenebilen dışsal davranışların biyografisi içinde rapor edilebilir. Bu etkileşimler ne salt içe bakışla gözlemlenebilir ne de laboratuvar deneyimleriyle araştırılabilir. Bu etkileşim öyle bir kuramsal güçlük içermektedir ki durmadan fizyologlardan psikologlara, psikologlardan fizyologlara atılan bir top oyununa benzemektedir. İnsan bireyinin iki yaşantıya bölündüğüyle ilgili bu kısmen metaforik saptamanın altında görünüşte çok daha derin bir felsefi varsayım bulunmaktadır. Buna göre evrende iki çeşit varlık ya da durum yer almaktadır. Var olan ya da olgunlaşan bir şey, fiziksel varlık durumunda ya da zihinsel varlık durumunda da olabilir. Tıpkı bir madalyonun iki yüzü gibi. Tıpkı ya baş olma ya da kuyruk olma gibi. Ya da canlı varlıkların ya erkek ya da dişi olmaları gibi. Buna göre bir kısım varoluş fiziksel varoluştur, bir kısım varoluş zihinsel varoluştur. Fiziksel varlığa sahip olan bir şeyin uzayda ve zamanda var olması zorunlu bir özelliktir. Zihinsel varlığa sahip olan bir şeyin ise zamanda var olması ama uzayda var olmaması zorunlu bir özelliktir. Fiziksel bir varlığa sahip olan şey maddeden oluşmuştur ya da maddenin bir işlevidir. Zihinsel varlığa sahip olan bir şey ise bilinçten ibarettir ya da bilincin bir işlevidir. Böylece zihin ve madde arasında kutuplaşmış bir karşıtlık vardır. Bu karşıtlık sık sık şu şekilde dile getirilir. Maddesel nesneler uzay olarak bilinen ortak duyuya açık bir alanda yer alırlar. Uzayın bir parçasında bulunan bir beden, uzayın başka bir parçasında yer alan bir bedenle ve bu bedene etki eden olaylarla mekanik olarak ilişkilidir. Ama zihinsel olaylar zihinler diye adlandırılan birbirinden koparılmış alanlarda var olurlar. Bunlar ayrık alanlardır ve birbirleriyle etkileşim içerisine girmezler. Bu yüzden aralarında belki telepati olabilir ama bir zihinde olan biten şeyle diğer bir zihinde olan biten şey arasında doğrudan nedensel bir bağda bulunmamaktadır. Salt fiziksel dünya aracılığıyla bir insanın zihni bir diğer insanın zihninde bir farklılık meydana getirebilir. Her birimizin zihni kendi alanında ve kendi içkin yaşamında hayaletimsi bir kişiliğe sahip olarak yaşamını sürdürmektedir. İnsanlar öteki insanların vücudunu görebilir, işitebilir ve sarsabilir. Ama insanlar öteki insanların zihinlerinin çalışmalarına karşı umarsız bir şekilde sağır ve etkisizdirler. Bir zihnin çalışmalarından ne tür bir bilgi elde edilebilir? Bir kez resmi öğretiye göre bir birey kendi zihninin çalışmalarının imgesel denilebilecek türden doğrudan aracısız bilgisine sahiptir. Zihinsel durumlar ve süreçler normal olarak bilinç durumları ve süreçleridir. Ve onları aydınlatan bilinç, onların illüzyonlar olmadığını hiçbir kuşkuya açık kapı bırakmaksızın ortaya koyar. Bir bireyin şu andaki düşünmeleri, duyguları ve istekleri, onun algılamaları, anımsamaları ve imgelemeleri iç yapısı bakımından fosforludur. Onların varlığı ve doğası kaçınılmaz olarak bunların sahibi için aldatıcı değildir. İçsel yaşam onun içinde akıp giden şeylerin farkında olunamayacağını öne sürmenin anlamsız olacağı türden bir bilinç ırmağıdır. İnsanlar varoluşunu şiddetle yadsıdıkları uyarımlar tarafından harekete geçirilebilmektedirler. Düşüncelerinin bazıları açık seçik farkında oldukları düşüncelerden ayrılır. Gerçekleştirme istediklerini sandıkları düşüncelerin bazıları da gerçekte istemedikleri düşüncelerdir. Ve resmi öğretinin patentine sahip olduğu kendi zihinsel yaşamlarının olguları üzerine bilgi sahibi olmaları başarısından bu şekilde alıkonmuş olmaktadırlar. Ancak resmi öğretinin yandaşları normal koşullar içindeki bir kişinin kendi zihninin şu andaki durum ve çalışmalarını doğrudan doğruya olduğu gibi aslına uygun olarak kavraması gerektiğini iddia etme eğilimindedirler. Bilinçliliğin şu andaki bu yasal verilerinin yakalanabilir olmasının da ötesinde bir bireyin zaman zaman özel çeşitten bir algı türünü gerçekleştirebileceği de genellikle kabul edilir. Bu algı türünün adı içsel algı ya da içe bakıştır. Birey şu anda zihninde neler olup bittiğine optik olmayan anlamda bir bakış atabilir. O sadece görme duyusuyla bir şişeyi görüp incelemez ya da işitme duyusuyla bir şarkının notalarını dinleyip birbirinden ayırt etmez. Ama aynı zamanda zihinsel ve içe bakışsal olarak herhangi bir duygu organına başvurmaksızın içsel yaşamının akıp giden süreçlerini de izleyebilir. Bu kendi kendini gözlemlemenin aynı zamanda yanılgıdan, bulanıklıktan ve kuşkudan da arınmış olduğu genellikle kabul edilir.
Bir zihnin onun kendi zihinsel olgularıyla ilgili raporları, fiziksel dünyanın olguları ile ilgili olarak ortaya koyduğu raporlarla karşılaştırıldığında en üst düzeyden bir kesinliğe sahiptir. Duyu algıları hatalı ve bulanık olabilir. Ama bilinçlilik ve içe bakış hatalı olamaz. Öte yandan bir kişi bir başka kişinin içsel yaşamının olaylarına herhangi bir türden doğrudan bir giriş yapamaz. O öteki kişinin gözlemlenebilen bedensel davranışlarından, onun zihinsel durumları ile ilgili kendi zihinsel durum ve davranışları ile benzeştirerek sorunsal çıkarımlar ortaya koymaktan daha iyisini yapamaz. Bir zihnin çalışmalarına doğrudan giriş o zihnin kendisi için bir ayrıcalıktır. Böyle bir ayrıcalıklı girişim olmadığı yerde bir zihnin çalışmaları herhangi birisi için kaçınılmaz olarak gizli kalır. Çünkü bedensel devinimler birbirine benziyor ise bunlarla birlikte giden zihinsel çalışmalar da aynı şekilde birbirine benzer olmalıdır. Şeklindeki varsayımsal çıkarımlar gözlemle doğrulanma olanağından uzak kalmaktadır. Bundan dolayı resmi öğretiden yana olan bir kişinin, yani dualizm öğretisinden, öğretiye göre kabul edilen öncüllerden çıkan sonuca karşı durması gerçekten çok zor görünmektedir. Kendisininkinden başka zihinlerin var olduğuna inanmak için hiç de iyi bir nedeni yoktur. Öteki insanların bedenlerinin kendisininkine benzeyen zihinlere konulmuş olarak var olduğuna inanmayı tercih etse bile onların bireysel karakterlerini, onların maruz kaldığı ya da yaptığı şeyleri keşfedebileceğini iddia etmeye hakkı olmayacaktır. Mutlak yalnızlık ruhun kaçınılmaz kaderi olarak görünmektedir. Bu durumda sadece bedenler birbirleriyle buluşabilir. Bu genel şemanın zorunlu bir sonucu olarak zihinsel güçler ve işlemlerle ilgili bizim günlük kavramlarımızı oluşturmanın özel bir yolu ister istemez belirlenmiş görünmektedir. Günlük yaşamda insanların zekalarını, karakterlerini, üst düzeyden performanslarını betimlemek için kullandığımız fiiller, isimler ve sıfatlar onların gizli tarihlerindeki özel süreçlere işaret eden şeyler olarak oluşmuş olmalıdırlar. Bir kişi bir şey bilen, inanan, umut eden, bir şey tahmin eden, endişelenen, niyet eden, bir şeyi yapmaktan kaçınan, bir şeyi tasarımlayan, memnun olan gibi ifadelerle betimlendiği zaman bu fiillerin onun gizli bilinç ırmağındaki özel değişimlerin ortaya çıkışına işaret ettikleri kabul edilmektedir. Salt doğrudan farkında olma ya da içe bakış yoluyla bu ırmağa onun kendi ayrıcalıklı girişi, zihinsel davranış kavramlarının doğru ya da doğru olmayan bir şekilde uygulandıklarında otantik bir tanıklık sağlayabilir. Öğretmen, eleştirmen, biyografi yazarı ya da arkadaş olarak yukarıdan bakan birisi, yaptığı değerlendirmelerin herhangi bir gerçeklik izi taşıdığı konusunda kendisine asla garanti veremez. Çünkü aslında bu tür yorumları nasıl yaptığımızı çok iyi bildiğimiz, onları genel bir doğruluk inancıyla oluşturduğumuz ve onları yanlış ya da bulanık gördüğümüzde düzeltmeye çalıştığımız için filozoflar zihinlerin doğası ve yeri ile ilgili kendi öğretilerini oluşturmayı gerekli görmüşlerdir. Zihinsel davranış kavramlarını düzenli ve etkili bir biçimde kullandıklarına inandıkları için de onların mantıksal coğrafyasını tam olarak belirlediklerini öngörmüşlerdir. Ancak resmi öğretide öne sürülen mantıksal coğrafya, bizim öteki insanların zihinlerini betimlememiz ya da yorumlamamız için bu zihinsel davranış kavramlarını etkili olarak kullanmamıza uygun görünmemektedir. Özet olarak resmi öğreti böyleydi. Ondan bilinçli bir iğneleyicilikle sık sık makinedeki hayalet dogması olarak söz edeceğim. Onun salt ayrıntılarda değil, temeldeki ilkesi bakımından da tümüyle yanlış olduğunu kanıtlayabileceğimizi umuyorum. O yalnızca özel yanlışlıkları bir araya getiriyor değildir. Kendisi başlı başına özel türden büyük bir yanlışlıktır. Bu öğreti zihinsel yaşamın olgularını gerçekte olmaları gerekenin dışında bir başka mantıksal tip ya da kategoride ya da tipler ya da kategoriler dizisinde yer alıyormuş gibi göstermektedir. Bu kuram bundan dolayı salt bir filozofun söylencesidir. Bu söylenceyi yıkmaya çalışırken büyük bir olasılıkla insanların zihinsel yaşamlarına ilişkin iyi bilinen olguları yadsıyor gibi görüleceğiz. Ancak benim buradaki temel sorunum, üstelik bu da bir bahane olarak görülecektir ama zihinsel davranış kavramlarının mantığını düzeltmekten daha fazla bir şey yapmak değildir. Öncelikle kategori yanlışlığı deyimiyle ne demek istediğimizi açmamız gerekir. Bunu bir dizi örnekle yapacağım. Üniversiteleri ilk kez ziyaret eden bir yabancı sırasıyla kolejler, kütüphaneler, oyun alanları, müzeler, bilimsel araştırma merkezleri ve yönetim bilimleri görebilir. Bunun üzerine peki ama üniversite nerede diye sorar.
Kolej üyelerinin bulundukları, yöneticilerin çalıştıkları, bilim insanlarının araştırma yaptıkları yerleri gördüm. Ama sizin üniversite üyelerinizin bulundukları ve çalıştıkları üniversiteyi henüz görebilmiş değilim. O zaman ona üniversitenin bulunduğu laboratuvar ve kolejlere benzer şekilde görülmeden kalmış bir başka alt düzeyden kurum olmadığı açıklanır. Üniversite zaten görmüş olduğu şeylerin tümünün düzenleniş şeklinden başka bir şey değildir. Onların birlikte düzenlenişi anlaşıldığı zaman üniversitede görülmüş olur. Aynı hata bir tümenin resmi geçidini izleyen bir çocuk tarafından da yapılabilir. Ona şu geçenlerin taburlar, şunların bataryalar, şunların da süvari birlikleri olduğu işaret edilir. Ama o hala tümen ne zaman geçecek diye sorar. Çünkü o tümeni de gördüğü nitelere kısmen benzeyen, kısmen de onlardan ayrılan ama aynen onlar gibi bir ünite olarak düşünmektedir. Ona tabur, batarya ve süvari birliklerinin geçişini izlemekle bir tümenin resmi geçidini de izlemiş olacağı söylenerek hatası gösterilmiş olur. Onların sorunu sözlükteki bazı terimleri kullanmaktaki beceriksizliklerinden kaynaklanmaktadır. Kuramsal olarak ilginç kategori yanlışlıkları, kavramları en azından aşina oldukları durumlarda uygulama konusunda ustalaşmış kişiler tarafından yapılmaktadır. Ancak soyut düşünmede onlar bu kavramlara ait olmadıkları mantıksal tiplere yerleştirdiklerinden dolayı elbette sorumludurlar. Bu türden yanlışlığın bir örneği şu olabilir. Bir politika öğrencisi İngiliz, Fransız ve Amerikan anayasaları arasındaki temel farklılıkları öğrenmiştir. Ayrıca hükümet, parlamento ve çeşitli bakanlıklar ile hakimler heyeti arasındaki ayrımları ve bağlantıları öğrenmiştir. Ama ek olarak İçişleri Bakanlığı ve İngiliz Anayasası arasındaki bağlantıları sorduğu zaman ortaya sıkıcı bir durum çıkmaktadır. İçişleri Bakanlığı somut kuruluştur. Buna karşılık İngiliz Anayasası aynı anlamda bir başka kuruluş değildir. Böylece İçişleri Bakanlığı arasında onaylanabilen ya da yadsınabilen kuruluşlar arası ilişkiler İngiliz Anayasası ile bu kuruluşların birisi arasında aynı tarzda onaylanmaz ya da yadsınamaz. Burada ana konumuz bakımından şuna dikkat etmek uygun olur. Politika öğrencisi İngiliz Anayasası'nı öteki kuruluşların bir benzeri olarak düşünmeye devam etmektedir. Bu nedenle onu gizemli bir şekilde gizli bir kuruluş olarak betimleme eğilimi gösterecektir. Burada amaç çifte yaşam öyküsünün kaynağını böyle kökten kategori yanlışlıklarının oluşturduğunu göstermektir. Bir bireyin bir makinenin içine gizemli bir biçimde yerleşmiş bir hayalet olarak sunulması işte böyle bir kanıtlamadan türemektedir. Eğer bu çıkarım doğru kabul edilirse bir bireyin düşünmesi, duygulanması ve amaçlı eylemleri sadece fizik, kimya ve fizyolojinin terimleri içinde kalarak betimlenemeyecektir. Bundan dolayı onlar ikinci nüsha deneyimlerle betimlenmelidirler. Eğer insan bedeni karmaşık yapıda düzenlenmiş bir bütün ise aynı şekilde insan zihni de bir başka karmaşık yapıda düzenlenmiş bir bütün olmalıdır. Sadece her birisi farklı çeşitten bir maddeden ve farklı bir yapıda oluşmuştur. Ve yine maddenin herhangi bir çeşidi gibi insan bedeni de bir nedenler ve etkiler alanıdır. Aynı şekilde zihin de bir başka nedenler ve etkiler alanı olmalıdır. Bunlar mekanik nedenler ve etkiler olamazlar. Burada Descartes kategori yanlışlığı olarak kanıtlanmaya çalışılacak şey, başlıca ussalcı kaynaklardan birisi şu şekilde açıklanabilir. Galileo kendi bilimsel keşif yöntemlerinin uzaydaki tüm varlıkları içine alan mekanik bir öğreti sağlamaya uygun olduğunu gösterince Descartes kendisini çatışan iki güdünün etkisi altında buldu. Bilimsel yanı da ağır basan bir kişi olarak mekaniğin açıklamalarını onaylamamak elinden gelmezdi. Ama dinsel ve ahlaksal yönleri de güçlü bir kişi olarak Hobbes'un yaptığı gibi büyük bir cesaret gerektiren insan doğası bir saatin çalışmasından salt bir karmaşıklık derecesiyle ayrılır. Yargısını da rahatça öne süremiyordu. Zihinsel olarak mekanik olanın sadece bir türü olamazdı. O ve onu izleyen filozoflar doğal olarak ama hatalı bir şekilde kendilerini şöyle bir kaçış yolunda buldular. Madem ki zihinsel davranış sözcükleri mekanik süreçlerin ortaya çıkışını anlatmak için kullanılamazlar, şu halde mekanik olmayan süreçlerin varlığını ifade etmek için oluşturulmuş olmalılar. Çünkü mekanik yasalar uzaydaki devinimleri, uzaydaki daha başka devinimlerin etkileri olarak açıklar. Öteki yasalarda zihinlerin uzaysal olmayan bazı çalışmalarını yine zihinlerin uzaysal olmayan öteki çalışmaların etkileri olarak açıklamalıdır. Zeki olarak betimlediğimiz insan davranışları ile zeki olmayan biçimde betimlediğimiz insan davranışları arasındaki fark, onların nedenleri arasındaki bir fark olmalıdır. Böylece insanın kol ve bacaklarının bazı devinimleri mekanik nedenlerin etkileri olurken,
bazıları ise mekanik olmayan nedenlerin etkileri olmalıdırlar. Bazıları madde parçacıklarının devinimlerinden ortaya çıkarken bazıları zihin çalışmalarından oluşmaktadır. Fiziksel ve zihinsel arasındaki farklar böylece şey, madde, sıfat, süreç, değişme, neden ve etki kategorilerinin bilinen çatıları içindeki değişiklikler olarak gösterildi. Zihinler şeydirler ama bedenlerden farklı türde şeydirler. Zihinsel süreçler neden ve etkidirler ama bedensel devinimlerden farklı çeşitten neden ve etkidirler ve bu şekilde devam eder. Mekanizmi yadsıyanlar da zihinleri makinelere benzeyen ancak dikkate değer bir şekilde onlardan farklı olan nedensel süreçlerin ekstra merkezleri olarak sundular. Onların kuramı paramekanik bir varsayım olarak ortaya çıktı. Öğretinin kalbini oluşturan bu iddiadan zihinlerin bedeni nasıl etkilediğini ve ondan nasıl etkilendiğini açıklama işinin büyük kuramsal bir güçlük olarak karşımıza çıktığını daha işin başında olgusal olarak göstermek mümkündür. İstemek gibi zihinsel bir süreç nasıl olur da dilin devinimleri gibi uzaysal devinimlere yol açabilir? Optik sinirdeki fiziksel bir değişimin etkileri arasında ışık dalgalanması şeklinde bir zihinsel algı nasıl yer alabilir? Bu can sıkıcı bilmece Descartes'in kendi zihin öğretisini dosdoğru iteklediği mantıksal bir bataklık olarak karşımıza çıkar. Bu onun ve Galileo'nun kendi dinamiklerini kurdukları benin aynılığı bataklığıdır. Yine de farkında olmaksızın mekaniğin gramerine sarılarak tümüyle ters yüz edilmiş bir sözlük içinde zihinleri betimlemekle felaketi önlemeye çalışmıştır. Zihin çalışmaları bedenler için verilen özel betimlemelerin salt olumsuzları ile betimlenmelidir. Onlar uzayda değildir. Onlar uzaysal yer değiştirmeler değildir. Onlar maddenin değişimleri değildir. Onlara dış gözlemle ulaşılamaz. Onlar işleyen saatin vuruşları değildir. Onlar tam da saat işleyişi olmayanın vuruşlarıdır. Bu sunuluş şekliyle zihinler makinelere aktarılmış hayaletler değil, kendileri de hayaletimsi makinelerdir. İnsan bedeni bir motor olmasına karşın hiç de sıradan bir motor değildir. Çünkü onun içinde onun bazı çalışmalarını yöneten başka bir motor vardır. Bu içsel yönetici motor son derece özel türden bir motordur. O görülemez, işitilemez, hiçbir şekle ve ağırlığa sahip değildir. Onun devinimleri ve uyduğu yasalar sıradan motor mühendisleri tarafından bilinemez. Böylece ikinci büyük bilmece ahlak alanında kendini gösterir. Kurama göre madem ki zihinler de bedenlerin bulunduğu aynı kategoriye aittirler ve madem ki bedenler mekanik yasalar tarafından sıkı bir şekilde yönetilmektedir, pek çok kuramcıya göre bundan çıkan sonuç şudur. Zihinler de benzer şekilde mekanik olmayan yasalar tarafından yine sıkı bir şekilde yönetilmekte olmalıdırlar. Fiziksel dünya belirlenmiş bir sistemdir. Böylece zihinsel dünyada belirlenmiş bir dizge olmalıdır. Bedenler maruz kaldıkları değişimleri değiştiremezler. Böylece zihinler de kendileri için belirlenmiş olan değişimler çizgisini değiştiremezler. Bundan dolayı sorumluluk, seçim, erdem ve erdemsizlik kavramları uzlaşmacı bir çözüm bulunmadıkça uygulanamaz kavramlar olarak kalacaktır. Ancak uzlaşmacı çözüm, fiziksel süreçleri yöneten yasalara benzemeksizin, zihinsel süreçleri yöneten yasaların katı yasalar olmaktan çok uygun olma sıfatını taşıyan yasalar olduğu söylenerek sağlanabilir. Şu halde istencin özgürlüğü sorunu, zihinlerin mekanistik kategorilerden türetilen terimlerle betimlenmesi gerektiği varsayımı ile daha üst düzeyden insan davranışı mekanik davranışın bir parçası olamaz şeklindeki bilginin nasıl uzlaştırılacağı sorunudur. Argümanın tümüyle bozuk kurgulu olduğuna dikkat edilmemiş olması tarihsel bir merak oluşturmaktadır. Herhangi bir aklı başında insanın ussal ve ussal olmayan konuşmalar ya da amaçlı ve otomatik davranışlar arasındaki farkların zaten ayırdığında olduğunu bazı kuramcılar haklı olarak dile getirmiştir. Aksi takdirde mekanizmadan kurtarılacak hiçbir şey kalmazdı. Çünkü verilen açıklama bir kişinin ilkece öteki bedenlerden yayılan ussal ve ussal olmayan söz söylemeler arasındaki farkı asla bilemeyeceğini varsaymaktadır. Çünkü o bir kişinin bazı konuşmalarının öngörülmüş maddesel olmayan nedenlerine hiçbir şekilde giriş yapamaz. Kendi kendisinin kuşkulu örneğini bir tarafa bırakacak olursak o hiçbir şekilde bir insan ile bir robot arasındaki farkı ortaya koyamayacaktır. Örneğin şu da kabul edilebilir. Gerizekalı ya da akıl hastası olarak sınıflanan kişilerin içsel yaşamlarının da tıpkı akıllı olarak sınıflanan kişilerinki gibi olması pekala mümkündür. Belki sadece onların dışa yansıyan davranışları düş kırıklığı yaratmaktadır. Yani belki gerizekalılar gerçekten gerizekalı değil, akıl hastaları da gerçekten akıl hastası değildir. Belki de aklı başında diye sınıflanan kişilerden bazıları gerçekte gerizekalıdır. Öğretiye göre dış gözlemler başkalarının açık davranışları ile onların zihinsel güç ve süreçleri arasında nasıl bir bağlantı kuracaklarını asla bilemezler. Ve böylece kendilerinin zihinsel davranış kavramlarını
öteki insanlara uygulamalarının doğru mu yoksa yanlış mı olup olmadığını da bilemezler. Hatta akla yatkın bir sanıda bile bulunamazlar. O zaman bir kişinin aklı başındalığını ya da mantıksal değişmezliğini o kişinin kendi kendisi için bile ilan etmesi tehlikeli ve hatta olmaksız olurdu. Çünkü kendi edimlerini öteki insanlarınkilerle karşılaştırmaktan alıkonmuş durumdalar. Kısaca bizim insanları ve onların edimlerini zeki, sakınımlı, erdemli ya da aptal, ikiyüzlü ve korkak gibi nitelemelerimiz asla yapılmamalı. O zaman da böyle tanı koymalara bir temel sağlamak için özel bir nedensel varsayım oluşturma sorunu hiçbir şekilde gündeme gelmemelidir. İnsanlar makinelerden nasıl ayrılır sorusu bu yeni nedensel varsayım öne sürülmeden önce ortaya konmuştur. Ve buna bağlı olarak insanlar zihinsel davranış kavramlarının nasıl uygulanacağını zaten biliyordu. Bundan dolayı bu nedensel varsayım bu uygulamalarda kullanılan ölçütün kaynağı olamazdı. Üstelik elimizde bulunan bu ölçütleri herhangi bir derecede geliştirecek nedensel bir varsayım da sağlanamaz. Biz her şeye karşın iyi aritmetiği kötüsünden, politik davranışı apolitik olandan, verimli imgeleri verimsiz olanlarından ayırabiliyoruz. Descartes'in kendisi de bu görüşlerin, bu ölçütlerin uygulanabilirliğinin mekanik nedensellik ilkesiyle nasıl oluştuğunu irdelemeden önce de sonra da bu tür durumları ayırt edebiliyordu. Descartes sorusunun mantığında hataya düşmüştü. Hangi ölçütle zeki davranış zeki olmayandan olgusal olarak ayırt edilebilir sorusunu sormak yerine var olan şu mekanik nedensellik ilkesi bize zeki davranış ile zeki olmayan davranış arasındaki ayrımı söyleyemez. Daha başka hangi nedensel ilke bize bu ayrımı sağlayabilir diye sormuştur. O sorunu mekanik bir sorun olarak değil, mekaniğin kopyası bir sorun olarak algılamış ve ona göre kotarmıştır. Doğallıkla bu sorunun çözümü içinde rol üstlenmekte sık sık olduğu gibi yine psikolojiye düşmüştür. İki terim aynı kategoriye ait oldukları zaman onları birlikte evetleme önermeleri içinde ele almak uygun olur. Söz gelimi bir müşteri bir sol el eldiveniyle bir sağ el eldiveni satın aldığını söyleyebilir. Ama bir sol el eldiveni, bir sağ el eldiveni ve bir çift eldiven satın aldığını söyleyemez. İşte makinedeki hayalet kuramı da aynı yanlışlığı yapmaktadır. O hem bedenlerin hem de zihinlerin var olduğunu öne sürer. Yani fiziksel süreçler var olur ve zihinsel süreçler var olur. Bedensel devinimlerin mekanik nedenleri vardır ve zihinsel nedenleri vardır. Bu ve öteki analojik birlikte evetlemenin saçma olduğunu kanıtlamaya çalışacağız. Ama kanıtlamanın haklı olarak birlikte evetlenen önermelerin her birinin kendilerinin de saçma olduğunu kanıtlamayacağına da dikkat edilmelidir. Bölme işlemi yapmak zihinsel bir süreçtir ve şaka yapmak da. Ama zihinsel süreçlerin olgulaşması deyiminin fiziksel süreçlerin olgulaşması ile aynı türden bir şey olduğunu da söylemeyeceğim. Bu ikisini birleştirmek ya da ayırmak hiçbir anlam taşımaz. Eğer benim kanıtlamam başarılı olursa bunu bazı ilginç sonuçlar izleyecektir. İlkin zihin ile madde arasındaki şu kutsanmış karşıtlık ortadan kalkacaktır. Her ikisi de eşit düzeyde kutsanmış olan ya zihnin madde tarafından özümsenmesi ya da maddenin zihin tarafından özümsenmesi şeklinde değil. Oldukça farklı bir biçimde olacaktır. Zihin ve madde arasındaki kutupsal bir karşıtlığın bulunduğu inancı, onların aynı mantıksal kategorilerinin terimleri olduğu inancıdır. Ayrıca hem idealizmin hem de materyalizmin gene uygun bir şekilde sorulmayan bir sorunun yanıtları olduğu da gösterilmeye çalışılacaktır. Maddesel dünyanın zihinsel durum ve süreçleri indirgenmesi ve yine zihinsel durum ve süreçlerin fiziksel durum ve süreçlere indirgenmesi, ya zihinler vardır ya bedenler vardır ama ikisi birden olamaz. Ayrık önermesinin geçerliliğini öngörmekten kaynaklanmaktadır. Ama bu anlatımlar varlığın iki farklı türünü dile getirmiş olmaz. Çünkü varlık renkli ya da cinsiyetli gibi genel bir terim değildir. Bunlar varoluşun iki farklı algısını dile getirirler. Tıpkı yükselmek teriminin Medcezir yükseliyor, umutlar yükseliyor, ortalama insan ömrü yükseliyor ifadelerinde farklı anlamlar taşıması. Resmi öğretinin salt Descartes kuramlarından türediğini ve hatta 17. yüzyıl mekaniğinin sonuçlarıyla ilgili çok daha yaygın bir endişeden kaynaklandığını söylemek doğru olmaz. Skolastik ve reformasyon teolojisi çağın sıradan insanları, filozof ve rahipleri kadar bilim adamlarının da beynini yıkamıştı. Stokastik Agustinusçu istenç öğretileri, Kalvinist günah ve inayet kuramlarında içerilmeye devam ediyordu. Usun Platoncu ve Aristotelesçi öğretileri, Ortodoksçu ruhun ölümsüzlüğü kuramlarını şekillendirmişti. Descartes ruhu zaten süregelen teolojik kuramlarını Galileocu yeni anlatım biçimi içinde yeniden dizgeleştiriyordu. Teologların öne sürdüğü bilincin mahremiyeti, filozofların iddia attığı bilincin mahremiyetine dönüştü. Böylece ilahi takdir umacısı, belirlenimcilik umacısı olarak yeniden ortaya çıktı. Yine iki dünya söylencisinin kuramsal olarak iyi olmadığını söylemek de pek doğru olmaz.
Söylenceler sık sık onlar henüz yeni iken pek çok kuramsal iyiye büyük ölçüde hizmet ederler. Zihinler ve onların yetileri, politik yöneticiler ve onların yardımcıları benzetmeleriyle öteden beri betimlene gelmiştir. Bunun için yönetmek, itaat etmek, birlikte çalışmak ve baş kaldırmak gibi terimler kullanılmıştır. Onlar etik ve bazı bilimsel tartışmalarda yaşanmıştır ve hala da yaşanmaya devam etmektedir. Fizikte gizli güçlerin yeni söylencesi, son nedenlerin eski söylencesi üstünde bilimsel bir gelişme teşkil ederken, aynı şekilde antropolojik ve psikolojik kuramda gizli edimlerin, itilimlerin ve uyarıcıların yeni söylencesi de saygıların, emretmelerin ve itaatsizliklerin eski söylencesi üstünde yeni bir gelişme olarak yer aldı.